Özbekistan, Buhara'dan herkese sevgiler arkadaşlar. Yeni ülkeden Özbekistan'dan selamlar. Kaldığım yerden çıktım. Kaldığım yer hemen burası. Önce size bir kaldığım yerden bahsetmek istiyorum Buhara şehrinde. Oldukça modern yapılmış, içerisi tertemiz. Gerçekten kaldığım son zamanlarda tüm ülkeleri düşünüyorum. Kaldığım en temiz, en yeni, en güzel yerlerden bir tanesi. Harika bir kliması var. Televizyonu var. Televizyonun içinde YouTube'u, Netflix'i var. İnternet görece fena değil. Burada bulunduğum için çok mutluyum. Şöyle hemen sizlere şimdi oteli de göstereceğim arkamda. Ondan sonra videomuza başlayalım. Güzel, keyifli bir video olacağını düşünüyorum. Otelimizin ismi Kumuş Hotel. Anladığım kadarıyla, yorumlardan da okuduğum kadarıyla yeni yapılmış bir otel. Günlük tek kişilik odaya ben 18 Amerikan doları veriyorum. Sabah kahvaltıda dahilmiş. Çalışan hanımefendi kahvaltıyı dedi kaçta yapmak istersin? Dedim 10 gibi iyi olur. 10 dedi çok geç dedi. Tamam dedim o zaman 9 gibi dedim. Ben kahvaltıya kalkarım. Hemen çıktıktan sonra da Özbekistan, Buhara bizi böyle karşıladı arkadaşlar. İlk defa bu videoyla karşınıza çıktıysam ben Gökberk. Dünyanın farklı noktalarına seyahat edip içerikler üretiyorum. Aynı zamanda kendimi aslında yaşamak için bir yer de arıyorum. Her şey güzel devam ediyor. Eğer ilk kez izliyorsanız, kanala abone olursanız, videoları beğenirseniz, yorum yaparsanız bana ücretsiz bir şekilde en güzel desteği vermiş olursunuz. Şimdi birazcık size Özbekistan'a giriş maceramı, Özbekistan'da neler yaşadım, burayla alakalı kritik hap bilgileri vermek istiyorum. Yani işin aslı bu videoda Buhara kentini tam anlamıyla %100 dolu bir şekilde gezmeyeceğiz. Bu video biraz daha Özbekistan'a geldiğiniz zaman neler yapmanız gerekiyor, hangi uygulamaları indirmeniz gerekiyor, burada ihtiyacınız olacak olan hap bilgiler, benim deneyimlerimi paylaştığım bir video olacak. Ben buraya Taşkent şehrinden geldim. Taşkent'te yaklaşık 2-3 günlük bir konaklama yaptım. Yani aslında Özbekistan'da bu benim 4. 5. günüm oldu. İşte para bozma işleri olsun, sim kart işleri olsun, havalimanından şehir merkezine özellikle Taşkent'e geliş nasıl oluyor, Buhara şehrine nasıl oluyor? Bu tarz konulara değinmek istiyorum. Bir sonraki videodaysa tam anlamıyla Buhara şehrini gezeceğiz. Ben bir yer konuma yazmıştım. Samsa yiyelim diye. Bir dakika. Burası mıydı? Evet, burasıymış. Bir girelim arkadaşlar, önce bir şeyler yiyelim. Selamünaleyküm. Teşekkür ederim. İçeri girelim. İçeri girebiliriz. Aslında dışarıda oturabilir miyim? Ha böyle. Tamam, tamam. Böyle geçmem gerekiyormuş. Tamam. Guş. Samsa. Samsa. 2 tane. 2 tane. Tamam. Çay var mı? Siyah çay, kara çay. Tamam, bir tane de kara çay alayım. Aslında dışarısı daha güzeldi ama neyse. Böyle otururuz arkadaşlar. Problem yok. Bir samsa yiyelim bakalım ya. Bayağı bir acıktım. Taşkent'ten geliyorum. Trenle geldim. Tren biletimi nasıl aldım? Onları da sizlere anlatacağım. Tabii ki de yolculuk nasıl geçti. Aslında bu videoda hem böyle birazcık Taşkent'i de anlatacağım. Çünkü Taşkent'i de birazcık gezme fırsatım oldu. Aynı zamanda da buraya geliş yolculuğunu anlatacağım. Önce bir samsalarımız gelsin ama. Yalnız niye dışarıya oturmamı istemediler? Onu anlamadım açıkçası. Bilmiyorum, acaba yer mi yoktu, dolu muydu ya da kamerayla bir anda girdim diye mi istemediler? Neyse. Çok sıcak çünkü burası. En azından şunu açmasını rica edeyim ya. Tamam, şimdi rica ettim, açacak onu. Kazakistan videolarında bol bol samsa yemiştik arkadaşlar. Buraya özgü, yani Buhara şehrine özgü bir samsa da varmış. Burası da iyi yapan yerlerden bir tanesiymiş. Şöyle 2 tane söyledim ben. İçinde genelde koyun eti oluyor. Bunu böyle taş tandırlarda yapıyorlar. O yüzden ekstra bir lezzetli oluyor. Yanına da bir tane siyah çay söyledim bakalım. Siyah çay da gelecek. Fiyatını bilmiyorum. Fiyatını sormadık. Artık çıkarken ödeyeceğiz. Tamam. Şimdi her şey çözüme kavuştu. Anladığım kadarıyla bu masa kirliymiş arkadaşlar. Diğer masaların hepsi de dolu. O sebeple içeri geçmemi istemiş abi. Şimdi burayı temizledim dedi. Dışarı çıkayım mı abilerim, çık dedi. İçerisi acayip sıcak çünkü. Şimdi dışarı çıktık, şöyle bir iç malzemesini göstereyim size. Bol bol malzeme var içinde. Şöyle bir şey getirdi yanına. Bunu samsanın içine koyuyoruz arkadaşlar. Hafif böyle acılı domatesli bir sos bu. Güzel gidiyor samsanın içinde. Son olarak bir de şöyle çay geldi arkadaşlar. Ama galiba hazır çay. Sıcak suyun içine hazır çayı koydum. Güzel. Şimdi buradan ben
yemeğimi yiyeyim, kalkayım. Ondan sonra adım adım gidelim de bir şeyler unutmak istemiyorum anlatırken. Kazakistan Havalimanı'ndan başlayarak tüm işleri nasıl hallettiğimi anlatayım. O şekilde ilerleyelim bu videoda. Samsalar şunun içinde yapılıyor. Böyle de güzel bir yerde. Toplamda arkadaşlar 40.000 son verdim. 2 tane etli samsa, bir tane de yanında gördüğünüz bir çay geldi. 40.000 ne kadar yapıyor? Uygun ya sanki. Bana uygun geldi. Evet, 160 Türk lirası. 160 Türk lirası yapıyor. Fiyat bayağı uygun. Burada acayip bir sıcak var bu arada. Özellikle geçen yani Temmuz ayında 50 derecelere çıkmış buradaki sıcaklık. Şöyle otelin çevresinde var güzel yemek yenecek yerler, kahve dükkanları var. Her yer birbirine yakın. Şu anda da burada öğle vakitlerinde sıcaklık bir 40 dereceye kadar ulaşıyor. Acayip bir sıcak gerçekten. Yaz aylarını ziyaret edecekseniz bunu birazcık göze almanız gerekiyor burada. Özbekistan hakkındaki o zaman buraya nasıl geldim? Buraya geldiğiniz zaman neler yapmanız gerekiyor gibi bilgilere başlayalım. Bu arada elbette kameram sokağa dönük olsun. Aynı zamanda çevreyi de izleyelim. Aynı anda da ben sizlere şimdiye kadarki deneyimlerimi aktarmaya başlayayım. Ben buraya Kazakistan'ın en büyük şehri Almatı'dan geldim. Almatı'dan direkt Taşkent'e Özbekistan Airlines'la bir uçuş aldım. Direkt uçuş. Bagaj da dahildi. Toplamda 5.800 Türk lirası verdim. Yaklaşık 1,5 saat kadar sürüyor. Benim için oldukça güzel ve rahat bir yolculuk oldu. Kazakistan'dan çıkarken veya Özbekistan'a girerken bana herhangi bir şey sorulmadı. Yani ne kadar kalacaksın, nerede konaklayacaksın, planın nedir, cebinde belli bir miktarda para var mı gibi soruların hiçbiri gelmedi. Girişim çok kolay oldu ülkeye, Özbekistan'a. Türkler için şu anda 1 aylık vize mevcut burada. Yani 1 ay boyunca burada kalabiliyoruz. Fakat uzatmak isterseniz belli bir ücret karşılığında uzatabiliyormuşsunuz. Açıkçası ben uzatmayı düşünmüyorum. Zaten 1 aylık süreç bana rahat rahat yeterli olacaktır. O sebeple hani tam uzatma hakkında çok detaylı bir bilgiye sahip değilim maalesef. Havalimanında indikten hemen sonra ne olur ne olmaz diye ben bir sim kart aldım kendime. Toplamda da bunun için 12-13 Amerikan doları verdim. 70 GB bir sim karttı. Yine Üzbek sim kart diye geçiyor. Şu ana kadar da herhangi bir problemle karşılaşmadım. Açıkçası Kazakistan'da internet çok daha kötüydü. Mesela Taşkent'te geçen videonun sonunda gösterdiğim size kalmış olduğum otel, oradaki internet çok iyiydi. Herhangi bir problem yoktu. Kazakistan'da internet konusunda çok zorlanıyorduk. Fakat almış olduğum o Üzbek sim kart, Özbek sim kart artık nasıl söyleniyorsa, Üzbek diye yazıldığı için öyle söylüyorum. Sorunsuz bir şekilde çalışıyor ama kaldığım yerden marketlere gittiğim zaman şehir merkezinde de internetlerin satıldığını gördüm. Bu şekilde böyle paket halinde satılıyor. Onların fiyatının daha uygun olduğunu düşünüyorum. Harika bir yerdeyiz bu arada. Buhara şehrine bayıldım. Baksanıza çok güzel gözüküyor etraf. İlerleyen videolarda, daha doğrusu bir sonraki videoda buraları çok güzel bir şekilde gezeceğiz. Yani niyetim o yönde. Herhangi bir terslik, herhangi bir problem olmazsa Buhara şehrinin tüm tarihi özelliklerini, tüm önemli yerlerini, zaten UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunuyor aslında bu şehir. Yani her bir noktası zaten önemli. Hepsine detaylı bir şekilde değineceğiz. İnternet konusunda son bir şey söyleyeyim. Aynısını Kazakistan Almatı Havalimanı'nda da yaşamıştım. Taşkent Havalimanı'nda da yaşadım. Havalimanının internetine bağlanmak istediğiniz zaman sizden bir telefon numarası istiyor. Ben denememe rağmen yani Özbek hattımı aldıktan sonra dahi maalesef havalimanının internetine bir türlü bağlanamadım. İner inmez havalimanının internetine, daha doğrusu bir internetimiz olması neden önemli? Çünkü burada ulaşımı Yandex.Go ile sağlıyoruz. Bununla alakalı şimdi size kısa bir şey anlatayım. Havalimanında indim, Yandex.Go'dan zaten taksi çağıracaktım. Sol tarafa bakar mısınız? Burada bir yemek yiyelim. Bir sonraki videoya da buraya gelelim. Bu muhteşem havanın, bu muhteşem atmosferin tadını çıkartalım. Şimdi arkadaşlar bana lütfen gönül koymayın ya da kızmayın. İşte Gökberk, gezdiğin yer çok önemli bir yer ama anlatmıyorsun diye. Söylediğim gibi spontane bir şekilde bu videoda dışarı çıkıyorum ve bu videoda ilk Özbekistan'a geliş serüvenimi, maceramı anlatıyorum.
Ya buralara ilerleyen videolarda zaten detaylı bir şekilde değineceğiz. Nedir, neresidir, ne önemi vardır gibi konulara. Bu videoda spontane bir şekilde geziyoruz. Yani ben de sizle beraber, siz nasıl ki bu videodan eğer daha önce izlemediyseniz veya burayı ziyaret etmediyseniz ilk kez görüyorsanız, ben de şu anda sizlerle aynı hissiyattayım. Hiçbir fark yok. Yalnız şu çok hoşuma gitti. Otelden sadece 5-6 dakika yürüyerek buranın önemli bir noktasına ulaştık. Bu benim çok hoşuma gitti. Ve gördüğüm kadarıyla da dünyanın her yerinden turistler var burada. Zaten Buhara şehri gerek İslam alemi için gerek tüm dünya için aslında oldukça önemli, oldukça turistlik, oldukça ziyaret edilen bir bölge. Bunu da buraya böyle gelir gelmez hemen anlıyorsunuz. Etrafa bakar mısınız? Almatı havalimanında değil, Özbekistan havalimanında, yani Taşkent havalimanında indim. İşte orada duruyorum. Yandex.Go'dan taksi çağıracağım. O işlerimi hallediyorum. Bir tane yanıma taksici yanaştı. Biraz böyle Türkçe de biliyor. Hemen kardeşim merhaba, kardeşim selamlar, hoş geldin işte. Ben seni Yandex.Go fiyatına taksiyle götürürüm. Boşuna işte burada bekleme, gel beraber gidelim diye. Bayağı bir ısrarcı oldu. Aslında bu ısrarı az önce de yaşadım. Ondan da bahsederim ama buradaki daha sempatikti. Taşkent Havalimanı'ndaki çok da sempatik olmayan bir kısmıydı. Yani bayağı böyle beni bayağı artık darladı. Gerçekten böyle en son dedim yani hani ya istemiyorum dedim. Ben duracağım ya dedim. Havalimanında duracağım yani dedim. Gelmek istemiyorum dedim. Bana $10 dedi. Seni $10 şehir merkezine götürürüm dedi. O sırada da Yandex.Go'dan bakıyorum $1,5. Gösterdim bak dedim $1,5 hani. $10 yani arada 10 katı fark var. Neden böyle bir fiyat söylüyorsun? İşte abi dedi o dedi kilometre başına dedi sen dedi binince dedi o dedi kilometre ücreti dedi. Her kilometrede artacak. Zaten senin gideceğin yer 5 kilometre yine $10 çıkacak. Senin de gitmek istediğin yer dedi. Halbuki tamamen yalan. Yalan söylüyor. Bu açık bir şekilde dolandırıcılık aslında. Tamamen kafasından uyduruyor, öyle bir şey yok. Dedim öyleyse de öyle. Fark etmez benim için. Ben Yandex.Go üzerinden çağıracağım. Bindim arkadaşlar. Zaten Kazakistan'da hem Almaz hem Melis, önceki videolardan tanıyorsunuz onları, bana söylemişlerdi. Gökberk, Özbekistan'da taksi çok ucuz. Aklında olsun diye. Ve yalnızca $1,3 gibi bir fiyata ben havalimanından şehir merkezine gittim. Eğer o dolandırıcı taksiciyi kansaydım boşuna $10 verecektim. Aklınızda olsun. Maalesef bu Özbekistan'la alakalı bir problem değil. Dünyanın her yerinde, niye bilmiyorum, havalimanı önlerinde havalimanı taksicileri sanki böyle gelen turistleri dolandırmak çok normalmiş gibi, gelen turistleri dolandırmak hani yazılı olmayan bir kuralmış gibi rahat yalan söyleyebiliyorlar. Rahat kafalarına göre fiyat sallayabiliyorlar. O yüzden indiğiniz zaman bir internetinizin olması ve Yandex.Go uygulamasının aktif bir şekilde çalışıyor olması önemli. Bir şehire gelir gelmez yapılabilecek en güzel şey nedir arkadaşlar? Bu şehrin ara sokaklarında dolaşmak. Ben de şu anda navigasyon kullanmıyorum. Navigasyonsuz geziyoruz sizinle beraber. Tamamen doğaçlama bir şekilde gezeceğiz. Ama size dürüst olacağım. Hava da çok sıcak olduğu için ve bu ara sokaklar böyle gölge olduğu için biraz da o yüzden burayı tercih ettim. Havalimanından otelime ulaştım. Taşkent'in merkezinde güzel bir hostelde, bir ortak paylaşımlı hostelde kaldım. İşin açıkçası Taşkent'i çok fazla gezme imkanım olmadı. Zaten benim planlarım şu yönde. Özbekistan'ın diğer yerlerini ziyaret edip, diğer yerlerini gezip ondan sonra tekrar Taşkent'e dönüp Taşkent'ten farklı bir ülkeye gitmek. Kafamda farklı bir ülke var çünkü gitmek istediğim. Oraya gidip Taşkent'ten uçakla o ülkeye geçmek. O yüzden Taşkent'i en arkaya bırakıyorum. Şöyle bakalım ara sokaklara. Ya galiba bu ara sokakların birçok kısmında oturup böyle yemek yenebilecek, kahve içilebilecek yerler var. Mesela şurada cappuccino, espresso, americano ve çay diyor. Çok güzelmiş içerisi. Olmadı videonun sonlarına doğru eğer ki burayı kaybetmezsek buraya gelip bir çay içeriz ya da bir kahve içeriz. Çay içtik zaten boldan. Şimdi bir bilgileri tekrardan tazeleyelim. Özbekistan herhangi bir vize istemiyor. Sim kartı bence
Havalimanında alabilirsiniz. Şehir merkeziyle arasında çok büyük farklar yok. Bu şekilde bu işi halledebilirsiniz. Taksi olarak kesinlikle Yandex.Go uygulamasını kullanmanız gerekiyor. Girişte herhangi bir sorun yok, herhangi bir problem yok. Genel anlamıyla bu işleri böyle halledebilirsiniz. En merak ettiğiniz konu, benim de aslında buraya gelirken en merak ettiğim konu döviz işleri. Kazakistan'a ilk indiğimde gereğinden fazla nakit para çekmiştim. Daha sonradan öğrenmiştim ki birkaç gün sonra maalesef bu acı gerçekle yüzleştim. Kazakistan'da nakit para çok da geçerli değil, yani kimse nakit para kullanmıyor. O yüzden benim cebimde aslında bir sürü Kazak parası kaldı. Sağ olsun Almaz'la beraber Kazakistan Almatı'nın şehir merkezinde o paraları Amerikan dolarına çevirdik. Ben yaklaşık bir 20 dolar kadar bozdurdum havalimanında. Kur fena değildi, yani kur bana iyi geldi. Ama dedim ki hadi geri kalanını şehir merkezinde bozduralım. İnternetten şöyle bir araştırma yaptım. Nasıl parayı bozdurabilirim diye. Genelde hep aynı noktaya çıkıyordu. ATM'lerde Özbekistan'da Amerikan dolarınızı Özbek somuna veya Özbek somunuzu Amerikan dolarına çok kolay bir şekilde döndürebiliyorsunuz. Change edebiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Hani herhangi bir pasaport, kimlik, banka kartı hiçbir şey gerekmiyor. Yine şöyle bakmış olduğum kurlara göre bana çok iyi geldi kur oranı. O sebeple ben bir Amerikan 100 dolarımı, 100 Amerikan dolarını o ATM'lerin içine yatırdım. Ve karşılığında bana Özbek somu geldi. Bayağı kolaydı, bayağı pratikti. Yani para döndürme işi çok hoşuma gitti. Çok kolaydı para döndürme işi. Kapıların detayları çok güzel. Maalesef ATM'den, yani Türk banka hesabımdan Özbek somu çekmedim. O yüzden buradaki komisyonlar nasıldır veya direkt Özbek somu çekiliyor mu TL banka kartını yatırınca, bununla alakalı çok net bir bilgim yok. Eğer bilenler varsa yazarsa hem ben öğrenmiş olurum, hem de bu videoyu izleyenler öğrenmiş olur. Sokaklar tenha, ya da biz biraz daha böyle doğaçlama gezdiğimiz için tenha sokaklarda geziyoruz. Etraftaki neredeyse tüm yapılar, şu anda özellikle bulunduğum bölgedeki otel. Çok fazla otel tercihi var. Ve fiyatlar genellikle, mesela benim tuttuğum otel 18 Amerikan doları. Burada otellerde hep kahvaltı dahil oluyor bu arada. Biraz daha böyle daha otantik, daha buranın aslında ruhunu yansıtan oteller tutmak istediğimizde fiyatlar günlük 30-35 Amerikan dolarlarına çıkıyor. Ama yine paylaşımlı odalar da var, yani daha düşük bütçeli seyahat ediyorsanız daha uygun fiyatlara 12-13 dolarlara da burada paylaşımlı odalarda konaklamak mümkün. Özbekistan'da neredeyse 10 arabadan 9 tanesi Chevrolet. Şöyle Chevrolet. Tüm arabalar burada Chevrolet marka. Aslında bunun da bir sebebi var. Hazır bu kadar çok araba bir anda görmüşken aklıma geldi. Ondan da bahsetmek istiyorum. Yine Chevrolet. Yani tek tek hani göstermenin bir anlamı yok. Neredeyse her araba zaten Chevrolet. Özbekistan bağımsızlığını kazandıktan sonra kendi otomotiv sanayisini kurmak istiyor. 90'ların başında Güney Koreli Daewoo ile başlayan bu yolculuk Daewoo'nun batmasının ardından General Motors ortaklığına dönüşüyor arkadaşlar. Günümüzdeki devlet iştirakı olan Uz Auto Motor, Asaka'da dev bir fabrikası bulunuyormuş bu arada bu devlet iştirakının. Chevrolet lisansıyla doğrudan ülke içinde üretim yapıyor. Gentra, Damas ve Onix gibi modeller, yani Chevrolet'in modelleri milli arabaları haline geliyor. O yüzden burada böyle gezerken hep Chevrolet göreceksiniz. Özbek hükümeti aynı zamanda yerli otomotiv sanayisi ve istihdamı korumak amacıyla dışarıdan gelen veya ikinci el araçlara %40 ile %100'e varan çok yüksek gümrük vergileri ve harçları uyguluyormuş. O sebeple burada kendi aslında ürettikleri kendi fabrikasından çıkan araçları kullanıyorlar. Anladığım kadarıyla da araçlara ulaşmak maddi anlamda çok zor değil. En azından halkın belli bir kesimi için elbette. İnsan ister istemez, özellikle uzun süre seyahat eden arkadaşlarda oluyor, bu bende de oluyor haliyle. Yeni geldiği ülkeyi son geldiği ülkeyle böyle bir kıyaslama içine giriyor. Mesela Kazakistan'ı ben böyle Vietnam'la kıyaslıyordum, özellikle Almatı şehrini. Fiyatlar bana acayip uçurum ya, acayip yüksek geliyordu.
Hani bazen inanamıyordum yani nasıl olabilir diye. İşte kahve arasındaki fiyatlar, yeme içme arasındaki fiyat farkları çok şaşırtıcı düzeyde fazlaydı. Kazakistan ve Özbekistan arasında da fiyat farkı var ama bir Kazakistan, Vietnam kadar uçurum yok ya da şaşırtıcı derecede bir fark yok ama Özbekistan'la fiyatlar en azından Almatya'ya göre bir %20, bir %30 daha uygun. Yani Özbekistan mesela taksiler gerçekten burada çok uygun. İşte marketten ufak tefek bir şeyler aldığınız zaman yine Almatya'ya göre daha uygun olduğunu fark edebiliyorsunuz. Yeme içme anlamında da bence Özbekistan daha uygun. Ama hani öyle işte acayip bir uçurum %50 %100'e varan uygunluk var mı diye soracak olursanız yok. Yine daha böyle biraz daha kaliteli, biraz daha lüks restoranlarda yine fiyatlar yüksek. Aynı şekilde devam ediyor. Yeme içme kültürü anlamında tabii ben Almaz'la beraber gezdiğim için Kazakistan'da biz zaten bu coğrafyaya yakın lezzetleri yiyorduk. Hani Batı mutfağına neredeyse hiç gitmiyorduk. İşte samsa, Özbek pilavı, lüle kebabı, şaşlık, Uygur yemeklerinden yine lagman yiyorduk. Yine farklı birkaç tane mesela etken çayı, darı çayı. Bunları Kazakistan'da bol bol denediğim için buranın mutfağıyla o Kazakistan'da en azından benim alışık olduğum mutfak arasında çok bir fark yok. Yani yemek kültürleri de birbirine çok çok yakın. Hani Kazakistan'da yediğim her şeyi burada da bulabiliyorum. Aynı şekilde. Henüz herhangi bir ulaşım kartı almadım. Hiç metro, hiç otobüse binmedim. Zaten taksi fiyatları çok uygun olduğu için hep taksiyle yolculuk yaptım. Toplu taşıma nasıl olur bilmiyorum ama galiba normal işte Visa, Mastercard altyapısını kullanan kredi kartlarıyla ulaşımı gerçekleştirebiliyormuşuz. Bu özellikle Taşkent'in metroları çok meşhur. Yani Taşkent'te gezecek çok yer var. Yani ben Taşkent'i atladım ama Taşkent'e de geri dönüp Taşkent'i de bol bol gezmek istiyorum. Hani orayı arkamda bırakmadım. Yani Taşkent'i tamamen işte arkada bırakıp bu taraflara gelmedim. Büyük ihtimalle Özbekistan'dan ayrılırken son videomuz zaten Taşkent'in altını üstünü getirdiğimiz videomuz olacaktır. Yani ulaşım anlamında söylediğim gibi maalesef bir toplu taşıma kartı veya herhangi bir deneyimim olmadı. Taksi bana çok uygun geldiği için ya taksi fiyatları Vietnam'dan bile daha uygun. Hani benim herhalde bu zamana kadar gezdiğim tüm ülkeleri düşünüyorum. Taksi fiyatının en uygun olduğu yer burası. Özbekistan geldi bana. Bu büyük bir avantaj. Müthiş bir şey sürekli rahat rahat özellikle bu sıcak havalarda taksiye atlayıp böyle sağa sola gitmek. Her yer otel, her tabela birbirinden farklı otel. Yani sayısız burada aslında konaklama imkanı var. İstediğiniz herhangi bir oteli tercih edebilirsiniz. Sağımız solumuz her yerimiz birbirinden farklı otel. Hepsinin de belli güzellikleri olduğunu düşünüyorum ama bazılarında özellikle suyla alakalı problem olduğunu okudum birçok yorumda. Eğer benim sizlere gösterdiğim oteli tutmak istemezseniz ben oradan hemen suyunu kontrol ettim. Suyunda bir problem yok. Geleceğiniz otelin de bir navigasyonundan, Google yorumlardan okuyun derim bir suyla alakalı bir problem var mı? Gerçi burada yine daha çok Yandex haritaları kullanıldığı için hem Kazakistan hem de Özbekistan'a gelirken Yandex'i indirmeniz gerekiyor. Yani Google haritalardan ziyade buranın en çok kullanılan navigasyon uygulaması Yandex. Hep Yandex üzerinden gidiyor. Şu kısımları çok güzelmiş şurası. Çok sıcaktı arkadaşlar, o yüzden bu ana yere geldim. Hem dedim ki geleni geçeni izleriz şöyle, etraf daha güzel burada ya. Niye öyle kapalı bir yere girelim ki diye düşündüm. Mesela şurası da bir kahve dükkanıymış. Kimse yok ama. Bence insanlar çok sıcak olduğu için çıkmıyorlar. Hava ama artık iyiden iyiye azalmaya başladı, yani artık o sıcaklık gitmeye başladı. Bence birazdan buralarda olacak. Çok güzel halılar var. Uf, halının güzelliğine bakar mısınız? Şöyle bir şey alıp götürmek lazım Türkiye'ye. Of, çok güzel. Halıları çok seviyorum. Yastıklar da çok güzelmiş. Efsane. Hediyelik eşya anlamında buranın çok şey vaat ettiğini düşünüyorum. Yine o az önceki yere geldik. Şöyle kocaman ağaçlık bir yeşil alan var. Genelde hem turistler hem de buranın yerel halkı burada nefes alıyor, burada dinleniyor.
Kendimize uygun bir kahve dükkanı bulalım. Ice Turkish Ice Cream. Şöyle çok güzel bir hanın içerisi var. Harika gözüküyor. Hadi bir girelim. Biz yalnız bu videoda neredeyse her yere giriyoruz ya. Bilmiyorum, ilerleyen videolara da bir yerler bırakacağım ama. Burada hediyelik eşyalar var. Sonraki videoda olmadı, buraya geçelim. Şurada böyle güzel şık bir restoran da var. Şöyle otantik kahve içebileceğim bir yer arıyorum işin aslı. Atmosferi güzel olan, buranın o hissiyatını verecek bir yer arıyorum. Daha karşıma çıkmadı. Şurada bir turist bilgi noktası var. Gelip buradan herhalde bilgi alabiliyoruz. Güzel düşünülmüş. Bu tarz yerler güzel oluyor bilgi alma anlamında. Bu kısım biraz daha turistlik. Şapkalar çok güzel. Ne kadar güzel hediyelik eşyalar. Buram buram tarih kokan, buram buram böyle o yaşanmışlık hissiyatını veren bir bölge, bir şehir burası. Daha burada belki ikinci, belki üçüncü saatim. Trenle gelir gelmez az sonra trenden de bahsedeceğim. Hani çantamı attım ve kendimi dışarı direkt çıkarttım. Buram buram hissediyorsunuz. Şimdi böyle güzel bir kervan saray buldum. Kahve de yapıyorlarmış. Bir tane kahve de söyledim. Yorulmuşum arkadaşlar, yorulmuşum. Ama problem yok. Okey. Şu tarafa geçmem gerekiyormuş. Arkada belki size geliyordur tak 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 sesler. Arkadaşlar el işçiliğiyle bir sanat icra ediyorlar. Burası güzelmiş, oldukça güzelmiş. Şimdi ben sizlere Taşkent'ten ve Özbekistan'dan bahsettim ama Buhara'dayız şu anda. Buraya nasıl geldim bunu göstermek istiyorum. Bu bence Özbekistan'daki en önemli detaylardan bir tanesi. Size de elbette bunu göstereceğim. Nasıl bilet alabilirsiniz, buraya nasıl gelebilirsiniz diye. Ben Taşkent ana merkez yerinden bindim trene. Benim otelime yaklaşık 1,5 kilometre kadardı. 5-6 dakikada taksiyle ulaşabildim. Ama burada önemli olan hangi uygulamadan aldığım Uz Railways Tickets diye şöyle bir uygulamaları var arkadaşlar. Mavi bir uygulama. Ben ismini de şuraya bırakıyorum şimdi. App Store'dan veya Google Store'dan indirebilirsiniz. Burada istediğiniz herhangi bir şehre nereden bineceğinizi ve nereden gideceğini seçerek kendinize bilet alabilirsiniz. Ben çok ilginçtir, Taşkent'ten Buhara'ya son bir kişilik yer vardı ve o bileti de ben aldım. O yüzden eğer planlarınız, tarihleriniz net ve belliyse kusura bakmayın, önceden almanız gerekiyor bileti. Aklınızda olsun. Yer kalmıyormuş, özellikle ilkbahar ve sonbaharda, yani yaz sezonu olduğu için de birazcık düşük şu anda burası çok sıcak olduğu için, ama ilkbahar ve sonbaharda buraya ziyaret düşünüyorsanız tüm biletlerinizi, işte atıyorum buradan Semerkent olabilir. Belki farklı birkaç daha, işte Hiva şehri var, oraya gitmek isteyebilirsiniz. Tüm bunların hepsini önceden ayarlarsanız sizin için daha iyi olacak. Göstermiş olduğum siteden kredi kartınızla beraber biletinizi alabilirsiniz. Zaten sitenin içinde biletiniz otomatik olarak çıkıyor biletlerim kısmında. Orada da böyle bir PDF dosyası halinde bir bilet geliyor. Ben trende buraya gelirken hep uyudum açıkçası. Bilet kontrolü olduğumu bilmiyorum ama galiba bilet kontrolü olmadı. En azından beni kontrol eden olmadı. Şurada şöyle bir ikramlık bir şey koymuşlar. Bilmiyorum. Herhalde herkese, aynen her masada var. Şöyle bir çok güzelmiş. Fıstıklı şeker. Oh, çok yoruldum. Gece hiç uyumadım neredeyse.
Sabah uyandım, yani bir yarım saat uyumuşumdur. Hemen eşyaları topla, trene atla. 6 saat sürdü bu arada. Taşkent'ten Buhara 6 saat sürüyor arkadaşlar. Tren çok güzel. Gayet geniş, ferah, klimalar çalışıyor. Ama ben hızlı tren olanı bindim. Yani daha modern olan trene bindim. Bir de bunun eski olanı varmış. Sovyet döneminden kalma bir tren de varmış. Galiba onu da bir sonraki gideceğimiz yerde kullanacağız. Ama benim kullandığım hızlı tren gayet güzeldi. İndiğim yerden de yine Yandex.Go uygulaması üzerinden. Aslında oradaki birkaç tane abi Yandex fiyatına seni götüreyim aynı fiyata dedi ama işte o bir kişinin yaptığı maalesef ya ben bir daha mesela çok büyük konuşmamakla beraber eğer internetim, şarjım ve uygulama çalışıyorsa ya çok güvensem de çok sevsem de bir taksiye binmem burada. Hep uygulama üzerinden çağırırım. İşte o havalimanında yaşattığı o bana kötü deneyim, beni dolandırmaya çalışması, bana yalan söylemesi aslında koca bir ülkenin taksicilerini de maalesef zan altında bırakıyor ama yapacak bir şey yok. Uygulama üzerinden çağırdınız. Kahvemi içeyim, bir soluklanayım, dinleneyim. Burada böyle hummalı bir çalışma var, bir de turistler geldi. Galiba şurada bir müzik dinletisi, bir müzik şovu olacak diye düşünüyorum. Şimdi çocuğa dedim ki şurada oturabilirim değil mi kahvemi alıp dedim. Tabii dedi, oturabilirsin dedi. Problem yok dedi. Kahvemi aldım, oturdum. Daha kahvenin yarısına. Size bir şeyler anlattım. Videoyu kapadım. Şöyle arkama yaslandım. Oh dedim Gökberk. Tamam, yorgunluklar gelir geçer. Şöyle sırtını yasla arkana. Keyifle şurada bir yarım saat tadını çıkar şuranın. Bir tane adam geldi. İşte biz burada gösteri yapıyoruz. Senin biletin yok. 5 dakika sonra kalkman gerekiyor. Çocuğa dedim ki sen bana dedim bak kahveni alıp oturabilirsin ama dedim hiç bilet konusu işte abi 10 dakika sonra kalkman gerekiyor gibi şeylerden bahsetmedin dedim. Ya işte öyledir şöyle böyle. Yani saçma sapan bir iş, ben anlamadım. Ücretini ödediğim, oturabilir miyim diye sorduğum yerden beni gösteri olacakmış diye kaldırdı. En başta kutu gibi odaya maalesef girmek zorunda kaldım. Hadi onu sonradan çözdük, dışarısı maalesef masa temizleymiş, onu temizledikten sonra geçtim ama buradaki olay maalesef hiç hoşuma gitmedi. Resmen zorla kaldırıldım oturduğum yerden. Neyse, yapacak bir şey yok. Bugün de keyif yapamadık. Düşürmüyoruz kendimizi. Otelimiz var. Otelimiz çok güzel, tertemiz. Yavaş yavaş otele doğru gidelim. Hava güzelleşti ama o çok sıcak atmosfer gitti ve insanlar da dışarı çıkmaya başladı yavaş yavaş. Kıyafetleri sağ olsun yıkamış kendisi. Şu şekilde asmış. Bir de ütüleyecekmiş. Mutlaka ütü olması gerekiyor dedi. Bir de ütüsünü yapacak. Güzel gözüküyor. Otele geldim arkadaşlar. Benim için yorucu ama bir o kadar güzel bir gündü. Böyle bir video çekmek istiyordum. Özbekistan'la alakalı ilk izlenimlerimi, işinize yarayacak ilk bilgileri. Normalde niyetim Taşkent'te çekmekti fakat Buhara şehrine kısmet oldu. Umarım sizin için faydalı bilgiler verebilmişimdir. Benim gözlemlerim bu yönde. Yine belki atladığım bir şeyler vardır ya da ekstra merak ettiğiniz bir şeyler vardır. Yorumlara yazarsanız ben sizlere cevap olarak söylerim. Videoyu izlediğiniz için buraya kadar çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda yine Özbekistan'dayız. Yine bu şehirdeyiz. Bu şehrin altını üstünü getireceğiz. Ben de şöyle güzelce bir dinleneyim, uykumu alayım. Müthiş olacak bir sonraki video. Buraları çok merak ettiğinizi biliyorum. Ben de çok merak ediyorum. Öyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. İyi bakın kendinize. Benim odam da olur da buraya bir gün gelirseniz 4 numaralı oda. Çok güzel. 4 numaralı odada kalabilirsiniz. Bahçe kısmı da böyle. Arkadaşlar güzel bir duş aldım. Bir kendime geldim. Hemen otelime çok yakın bir yerde de şöyle bir pilav yemeye geldim. Bunu da göstermek istiyorum. Salatamız burada. Şöyle pilavımız enfes gözüküyor. Şurada da hediye dedi. Şöyle kendisi sağ olsun bir ekmek hediye etti bana. Bu coğrafyalarda afiyet olsun yerine aş olsun deniyor. Bana da aş olsun arkadaşlar. Görüşürüz bir sonraki videoda.